Cayco C5 2025 yılının belki de en fazla beklenen otomobillerinden bir tanesi olabilir mi diye merak ediyor insan. Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Dostlar, bundan birkaç sene önceydi. Chery'den sonra Cayco markasının ülkemize geleceği neredeyse kesinleşmişti. Biz de onun modellerini böyle sırasıyla kanalımızda inceliyorduk. Sizlerden de yoğun bir talep vardı. Sonrasında tabii Cayco sonunda ülkemize geldi. J7 modeliyle beraber içten yanmalı 1.6 litrelik bir motor ve 147 beygir bir güçle. Tabi buraya kadar her şey çok normal. Fakat Çinlilere getirilen özel ek vergilerle beraber bizim aslında uygun fiyatta olduğu için beklediğimiz Cayco modelleri 2 milyon lira bandına yaklaşınca bir cazibeleri pek de fazla kalmadı. Ben yine çevremde nadir de olsa görmeye devam ediyorum bu arada. Fakat en çok satanlar listesinde hiçbir zaman ilk 5'e giremedi. Ben size şu anda bunları anlatırken aklıma BYD'nin yine çok uçuk bir fiyatla ülkemize girmesi ve teşvikler konusunda da büyük bir tepki almasına rağmen şu anda zirveye oynamasının nasıl bir açıklaması var? İnanın bunu ben yapamıyorum. Cayco J7 modelini Nisan ayında 652 adet satarken Ocak-Nisan arası 2277 adet satarak tüm SUV modelleri arasında 25. sırada kaldı. Buna karşın Chery, Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'nun 3 modeliyle birlikte Nisan ayında 3010 adet satarken Ocak-Nisan arası 9632 adetle 7. BYD ise SUV modellerini 4876 adet satarken Ocak-Nisan arası 12.166 adet satarak 4. oldu. Bu listede birinci kim diye merak ediyorsanız dostlar, Peugeot toplamda 19.870 adetle liderlik koltuğunda otururken Volkswagen 15.723 adetle ikinci, Toyota ise 13.875 adetle 3. sırada. Yine de Chery ve Cayco için her şeyi sil baştan toparlayabilecek bir model. J5. Yine Chery tarafından ortaklaşa geliştirilen J5 hem içten yanmalı bir motora sahip, hem tamamen elektrikli bir motora sahip, hem de hibrit, şarj edilebilir hibrit motora sahip olarak 3 farklı motorla üretiliyor dostlar. En güçlü motor seçeneği tamamen elektrikli tarafta 60.9 kWh hacmindeki bataryalarla 155 kW yani 211 beygir güç, 288 Nm tork üretiyor. Sıfırdan 100'e 7.7 saniyede çıkabilen J5 EV maksimum 400 km sürüş menzili vaat ediyor. 400 km bugün B-SUV segmentindeki modellerle hemen hemen aynı olurken burada rakiplerinden öne geçmesini sağlayacak şey şarj hızıyla belli olur. Ve halihazırda da İngiltere pazarında resmen satışa sunuldu. Ülkemizde de çok yakın zamanda satışa sunulacak. Burada ortaya çıkan haberlerde 1.6 litrelik 147 beygirlik motor, yani şu anda halihazırda var olan Cayco ile aynı motorla gelmesi bir ihtimal. Tabi böyle olursa fiyatı Cayco'dan ne kadar az olur? Şu anda Cayco J7'nin Mayıs 2025 tarihi itibariyle satış fiyatı 1.999.000 lira ki bu kampanyalı şekilde. Mayıs ayında gelen otomobillerden Frontera adeta piyasayı alt üst etti. Bir Avrupalı modelin 1.345.000 liraya satılabiliyor olması otomobil piyasasında adeta bir deprem oluşturması gerekirken piyasalar buna sessiz kaldı desem pek de yalan olmaz. %10'luk ÖTV dilimleriyle beraber elektrikli otomobillerin 1.8 milyon liralara satılması da otomobil piyasasındaki düşüşe bir kanıt olarak söylenebilir. Önce yenilenen tasarım ve özellikleriyle Tesla Model Y. Arkadan çekiş versiyonunda 500 km menzil ki bu menzil ısı pompasının da varlığıyla garanti olduğunu biliyoruz. Ayrıca sıfırdan 100'e 7.6 saniyede çıkarken maksimum 201 km/saat son hıza sahip olduğunun da altını çizeyim. Tüm bu özellikleri ve dahasıyla %10 ÖTV, %20 KDV dahil 1.866.203 liraya satılan Tesla Model Y sonrasında onun şokunu daha yeni atlatmışken BYD sıfırdan 100'e 3.8 saniyede çıkan 520 km sürüş menzili ve %30'dan %80'e 26 dakikada şarj olabilen %10 ÖTV'li seyirli 1.850.000 liraya satmasıyla dananın kuyruğunu kopardı. Cayco J5'in bu arada B-SUV segmentinde yer aldığının da altını çizmekte fayda var. B-SUV segmentinde hangi modeller var? Kona var Hyundai tarafında, Bayon var. Her ne kadar siz onu SUV olarak saymasanız da MG ZS EV var. Gerçekten çok sevilen, çok beğenilen modellerden bir tanesi. Peugeot'da 2008 var. Jeep'te Avenger var. Her ne kadar Renault Duster dese de B-SUV'da Duster da var. Yani B-SUV'daki seçenekler arasında iddialı bir giriş yapabilecek
seviyede mi? Bunu da zamanla göreceğiz. Burada sanırsam fiyatı da belirleyecek şeylerden bir tanesi motor seçeneği olacak. Elektrikli otomobillere iyiden iyiye alıştık dostlar. İlk başlarda fazlasıyla yadırgıyorduk. Hatta inceleme videolarımızda biz böyle içten yanmalı motorların arasına birkaç tane elektrikli otomobil eklediğimiz zaman sizlerden ya elektriğe halen daha inancımız yok, bu elektriğin geleceği yok, İşte elektrikli modelleri çok da fazla görmek istemiyoruz gibi yorumlar geliyordu. Şu anda en çok satan otomobillere baktığımız zaman, ki bunda biraz TOGG'un da belki katkısı var ama en çok satan otomobillere baktığımız zaman artık elektrikli otomobilleri de üst sıralarda görüyoruz. Öyle ki 2024 yılında Ocak-Nisan ayında toplamda 20.255 adet elektrikli otomobil satışı olurken 2025 yılı Ocak-Nisan arasında %100'lük bir artışla bu sayı 42.290 adede çıktı. Benzin, dizel ve LPG'li araçların satış rakamları ise %30 civarında azaldı. Bu şunu gösteriyor, bizim elektriklilere karşı olan ön yargımız ciddi anlamda aşılmış halde. Peki Cayco J5'te, yani uygun fiyatlı B SUV modelinde hem tamamen elektrikli hem de benzinli bir motor getirir mi? Bana kalırsa getirmez. Ne yapabilir? Bir tarafta tamamen elektrikli olabilir, bir tarafta şarj edilebilir plug-in hibrit motor olabilir. Ya da bir tarafta yine tamamen benzinli olabilir, bir tarafta da şarj edilebilir plug-in hibrit olabilir. Ama fiyat olaraktan hem iki tane motora sahip olduğu için plug-in hibrit model fiyat olarak çok yukarıda olacağı için burada nasıl bir fiyat standardı getirecek bunu da zaman gösterecek. Belki de sizin bu videonun altına yapacağınız yorumlarda buna bir cevap olabilir. Bundan bir sonraki videomuz muhtemelen Cayco J5'in karşısına koyacağımız iddialı bir rakiple beraber kim kazanacak X-Touch videosu olur. Çünkü rekabet bir hayli fazla. BYD Atto 3 en sıkı rakipler arasında bulunuyor. BYD şu anda adeta otomobil piyasasını domine etmiş durumda. CLU DMI'la, yani şarj edilebilir plug-in hibrit versiyonla beraber SUV segmentinde ve en çok satan arabalarda ikinci sırada bulunuyor dostlar. Belki de şu anda Mayıs ayının içerisindeyiz. Mayıs ayının ortalarındayız. Mayıs ayının sonunda, Haziran'ın başında biz en çok satanları listelediğimizde belki de birinci sırada bir BYD modeli olacak. İşte bu BYD modellerine de iyi bir alternatif, iyi bir rakip olabilmesi açısından Cayco J5 beni açıkçası umutlandırıyor. Hatta dostlar yakın zamanda Cayco mağazasına gidip oradaki J7'yi de belki bir test sürüşüyle, çok kısa da olsa test sürüşü yapıp ardından deneyimlerimizi aktardığımız, düşüncelerimizi aktardığımız bir video tarzı da yapabiliriz. BYD tarafında işin en trajik yanı, Türkiye'de bir fabrika kurma girişiminde bulunduktan hemen sonra alacağı yatırım teşvikleri belirlendikten sonra fiyatlarında o teşvikleri uygulamamasından kaynaklı yoğun bir tepkiyle karşılaşıp ardından satış rakamlarında zirveye oynaması oluyor. Peki Chery'de çok yakın zamanda, hatta Samsun'da bir otomobil fabrikası kurma girişiminde bulundu. Bu devlet yetkilileri tarafından da resmen açıklandı. Şu anda tabii yeri, kapasitesi vesaire gibi detayları BYD'ye kadar netleşmiş değil. Fakat Chery ülkemizde bir de fabrikayı açtıktan sonra belki de Exceed, daha sonrasında onlarca Chery markası ülkemize satışa sunulabilir. Yani daha Çin istilası yeni başlıyor diyebiliriz. Fiyatlar 2 milyon bandında mı olur? 1.3 milyon liralara inen Avrupalı otomobillerden sonra Çinli otomobillerde gemileri yakıp 1.3 milyon liralara B SUV'lar, C SUV'lar satar mı? Bunu da zaman gösterecek. Ben açıkçası satma taraftarıyım. Hem ülkemizdeki otomobilin değeri resmen böyle bir kesinleşsin, hem de ülkemizin ekonomisine can gelmesi açısından kesinlikle kritik bir konu. Evet dostlar, Cayco J5 çok yakın zamanda ülkemizde satışa sunulacak. Biz onu ülkemize geldiği zaman da bu sunacağı rekabetten dolayı tüm detayları da yine sizin karşınıza çıkartacağız. Sizin Cayco J5 hakkındaki düşünceleriniz neler? Bunları da gerçekten merak ediyorum. Tüm merak ettiklerinizi ve aklınıza takılan her şeyi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca her zaman olduğu gibi sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.